İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan Elçuk Hocam, Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe niçin savaştı? Bu savaşta kim haklıydı? Şimdi Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasındaki savaş Cemel Savaşı'dır. Hazreti Ayşe savaşta devenin üstünde olduğu için böyle tahterevan gibi bir büyük bir kutu gibi bir şeyin içinde savaşa geldiği için buna Cemel Arapça deve demek. O nedenle Cemel Savaşı yani deve savaşı hatırda kalacak şekilde. Bir de savaşın bitiminde de Hazreti Ali devenin etrafında kalabalık toplanıp da savaş bir türlü bitmeyince devam edip gidince devenin ayaklarının kesilmesini emrediyor ve deve yere düşüyor. Ve tahterevan kutu içerisinde de Hazreti Ayşe var. Onun yanına gidip yaralı mısın? Bir sorunun var mı? Yaralı mısın diye soruyor. O da yok bana bir şey olmadı. Allah seni affetsin ey Ali diyor. Hazreti Ali diyor Allah seni de affetsin. Keşke bugünü görmeseydim diye pişmanlık dolu ifadeler kullanıyor. Bunlar hep devenin başında oluyor. Ve oradan indirilerek yanına kadın muhafızlarla Medine'ye gidiyor Ayşe. İşte bundan dolayı Cemel Savaşı diye anılmıştır. Şimdi Cemel Savaşı'nın sebepleri, sonuçları ve İslam tarihindeki siyasi, kültürel, kelami, dini tarihteki yeri neresidir? Bundan kısaca bahsedelim. Cemel Savaşı Peygamberin sahabeleri arasında ilk iç savaştır. Sıffin Savaşı olmuştu daha sonra Muaviye ile Ali arasında ama o Cemel'den sonra olmuştu. Cemel Savaşı Ali yanlılarıyla Ayşe yanlılarının Basra yakınlarında çarpışması ve bu Müslümanlar arasında, peygamberin sahabeler arasında meydana gelen ilk iç savaş. Peki neden oldu? Sebep neydi? Hazreti Ali halife olunca bazı itirazlar yükselmeye başlandı. Dediler ki Hazreti Ali'ye Hazreti Osman'ın katillerini bul. Halife Osman'ın katillerini bul. Çünkü Halife Osman'a suikat düzenlenmişti. 7-8 kişi bir tim bulunduğu binaya arkadan girerek onu öldürmüştü. Medine'de ihtilal olmuştu yani bir nevi. Askeri ihtilal olmuştu. Mısır'dan ve başka İslam dünyasının beldelerinden gelen muhalifler günlerce Medine'de kalmış. Halife Osman'ın sarayının önünde gösteriler yapmış. Osman'ın cenazesini bile, cenaze namazı kılınmasına bile müsaade edilmemiş. Cesedi yakınlarına verilmeyerek Yahudi mezarlığına gömülmüş. Çünkü muhalifler, yani Medine'de ihtilal yapan muhalifler, Halife Osman'ın dinden çıktığını düşünüyorlardı. Yani bu adam dinden çıktı. O nedenle Müslüman mezarlığına bile gömülmemeli, Yahudi mezarlığına gömülmeli diyerek onu Yahudi mezarlığına gömdüler. Yıllarca orada kaldı. Daha sonra Muaviye döneminde aradaki duvar yıkılarak Müslüman mezarlığına dahil edildi. Şimdi bu kargaşa ortamında özellikle Muaviye bunu çok kışkırttı. Osman'ın kanı sloganını ortaya attı. Yani Cemel'in kışkırtıcılar arasında Muaviye vardı ve Muaviye ısrarla Hazreti Ali'yi suçluyordu ve
Osman'ın öldürülmesinin arkasında senin parmağın var. Sen öldürdün Osman'ı diyordu. Bu öldüren kişileri sen ayarladın. Onları sen kışkırttın. Sen azmettirdin diyerek Hazreti Ali suçluyordu. Ve katillerin bulunmasını istiyordu. Hazreti Ayşe, onun yanında bulunan Talha bin Übeydullah, Zübeyir İbni Avvam gibi sahabeler de böyle konuşmaya başladılar. Böyle Muaviye gibi konuşmaya başladılar ve dediler ki bu halife Osman'ın katilleri derhal bulunsun ve onlara kısas uygulansın. Hazreti Ali de onlara cevaben diyordu ki tamam, katilleri bulacağız, kısas yapacağız ama şimdi ortalık karışık. Bir düzeni sağlamamız lazım. Bir asayişi temin etmemiz lazım. Bunlar yapılır yapılmaz Osman'ın katillerine kısas uygulanacak diyordu. Ama öbür taraf Ali'yi geciktirmekle, savsaklamakla, ertelemekle suçluyordu. Bunun asıl niyeti Osman'ın katillerini bulmak değil. Çünkü Osman'ın katillerini organize eden kendisi zaten diyorlardı. Halife Osman'ı katleden tim, 7-8 kişilik bir gençlerden oluşan bir tim, militan bir grup oluşturulmuştu. Bu grubun içerisinde Muhammed bin Ebu Bekir, yani Hazreti Ebu Bekir'in oğlu ve Ayşe'nin de öz kardeşi de bulunuyordu. Onun özellikle bu işin başını çektiği söyleniyordu ve Muaviye onu istiyordu özellikle. O ve o 7-8 kişilik grubu. Şimdi bu gecikince Ayşe, Talha ve Zübeyir bu böyle olmaz diyerek Basra taraflarına doğru gittiler ve orada adam toplamaya başladılar ve kendilerine uyan kabileler orada toplamaya başladı. Hazreti Ayşe Teym oğullarından idi. Ali Haşim oğullarından idi. Ebu Bekir Teym oğulları, Ömer Adi oğulları. Bunlar kabileler. Bir de Ensar'da Hazret kabileleri var. İşte Yahudilerden Beni Kaynuka oğulları var. Kurayzo, bunlar hepsi kabilelerdir. Ve Mekke ve Medine'nin her yerinde böyle kabileler vardır ve kabileler bugünkü partiler gibidir. Çok katı kuralları vardır. Kabilecilik anlaşılmadan zaten bu savaşlarda anlamak zordur. Şimdi Teymoğulları, yani Ayşe'nin kabilesi tamamen onun tarafında yer aldı. Zübeyir İbni Avvam da o taraftandı. Talha bin Übeydullah da onlara katıldı. Dolayısıyla büyük bir ordu meydana geldi ve Hazreti Ali de kendisi bir ordu hazırlayarak Basra yakınlarında iki ordu karşı karşıya geldi. Arada arabulucu çalışmalar, elçiler falan olduysa da bunların hiçbirisi fayda vermedi. Savaş kaçınılmaz hale geldi. Çünkü iki tarafta taviz vermiyordu. Hazreti Ayşe tarafı hemen katilleri hemen şimdi bul ve infaz et diyordu. Ali de onları bulmam için bana zaman lazım. Araştırma yapmam lazım. Kimin olduğunu bulmam lazım. Bunun için biraz vakit lazım diyordu. Onlar da ertelemeden yana değildi ve savsaklıyorsun, geciktiriyorsun diye suçluyorlardı Ali'yi. Dolayısıyla bu kargaşa içerisinde iki ordu karşı karşıya geldi. Baktığımız zaman Hazreti Ali'nin ordusunda mesela Ammar bin Yasir vardı. Ammar bin Yasir köle kökenliydi. Ali tarafını açıkça tutuyordu. Mesela Malik bin Eşter vardı. Hazreti Ali'nin ileri gelen komutanlarından birisiydi. Keza Hazreti Ali'nin oğulları Hasan, Hüseyin yine Ali tarafındaydı. Onlar da görüşmelerde bulunuyorlar, haber getirip götürüyorlar. Önemli görevler üstleniyorlardı.
Ayşe tarafında da Talha bin Übeydillah, Zübeyir bin Avvam vardı. Onlar işte cennetle müjdelenen sahabeler diye bilinirler. Aynı zamanda Ali tarafında Ayşe'nin kardeşi Muhammed bin Ebu Bekir vardı. Yani Hazreti Ayşe'nin öz kardeşi. İkisi de Hazreti Ebu Bekir'in birisi kızı, birisi oğlu. Yani birisi Ayşe tarafında, biri Ali tarafındaydı. Bunlar da karşı karşıya geldiler. Cemel'de savaş kaçınılmaz hale gelince iki ordu kıyasıya vuruşmaya başladı. Hazreti Ali tarafı baskın gelmeye başladı. Çünkü devlet gücü nispeten de olsa Ali tarafındaydı. Düzenli ordular ve askeri başarılarıyla tanınan kabile savaşçıları, komutanlardan bazıları Malik bin Eşter gibi Ali tarafındaydı ve Ayşe tarafı böyle giderek yenilmeye başladı. Sağa sola kaçmaya, dağılmaya başladılar ve devenin etrafını sararak işte peygamberin eşi devede olduğu için savaşı da deve üzerinden yönetmeye çalıştığı için devenin üzerine böyle tahterevan gibi bir şey konulduğu için o kutu gibi böyle. Onun içinde de Hazreti Ayşe duruyordu. Devenin etrafını sarmaya başlıyorlar. Ve orada vuruşmalar devam ediyor. Ve böyle uzuyor. Böyle çaresiz kalan, kaçan, ölmek istemeyen, bir yere sığınmak isteyen Ayşe'nin etrafındaki, devenin etrafındaki topluluğa gelmeye başlıyor. Bunun üzerine Hazreti Ayşe devenin ayaklarının kesilmesini emrediyor. Hazreti Ali Ayşe'nin üzerine bindiği devenin ayaklarının kesilmesini emrediyor. Ayakları kesilince deve düşüyor. Deve yere çökünce o tahterevanın içerisindeki Ayşe de çıkıyor. Ali de oraya geliyor böyle ona büyük bir saygı gösteriyor. Yanına kadın muhafızlar vererek kadın muhafızlarla beraber onu Medine'ye gönderiyor. Savaş bu şekilde sona eriyor. Şimdi bu savaşta baktığımız zaman iç savaş örneği olduğu için Müslümanlar Müslümanlarla savaşırsa ne yapacak? Bir iç savaş tecrübesi. Hatta bir iç savaş fıkhı buradan çıkarılmıştır. Mesela Hazreti Ali ganimet toplanmasını yasaklamıştır. Esir alınmasını yasaklamıştır. Kaçanların ardından kovalanmasını yasaklamıştır. Zincire bağlama, ipe bağlama, sürükleme gibi şeylerin tamamını yasaklamıştır. Her iki tarafında ölenlerinin cenaze namazını bizzat kendisi kıldırıyor. Her iki tarafı da Müslüman mezarlığına gömüyor. Ve onları dışlayıcı bir tutum içerisine girmiyor. Bu bizim sınavımızdı. Büyük bir sınavdı. Allah hepimizi affetsin diye dualar ederek bu uygulamaları yapıyor. Buradan yola çıkarak iki Müslüman grup karşılaşırsa ne yapılır? Bunun da fıkhı ortaya çıkmış oluyor. Daha sonraki yıllarda hep bu örnek alınmıştır. İşte Müslümanlar birbiriyle savaştığı zaman ganimet alınmaz, esir alınmaz, bağlanmaz, sürüklenmez, eziyet edilmez, cenazesi kaldırılıp atılmaz, Müslüman mezarlığına gömülür, cenaze namazı kılınır gibi hükümler çıkarılmıştır. Müslümanlar birbiriyle savaşırsa diyerek. İşte bu Hazreti Ali'nin bu uygulamalarına dayanıyor. Savaştan sonra Hazreti Hatice Medine'ye geliyor. Ve orada 22 yıl daha yaşıyor. Ayşe 22 yıl daha yaşıyor ve siyasetten tamamen ele tek çekiyor. Evine kapanıyor. Orada ilim tahsiliyle, peygamberden duyduklarını insanlara aktarmakla, dersler vermekle geçiyor. Geri kalan ömrü siyasi olayların hiçbirisine karışmıyor. Ve 22 yıl sonra da vefat ediyor. Vefat edince o anda Medine'de vali olan cenazesini Ebu Hureyre kıldırıyor. Sahabelerin hadis rivayet etmesiyle meşhur Ebu Hureyre tarafından cenazesi kıldırılıyor.
Hazreti Ali vefat edip de Muaviye halife olunca tabi Ayşe de bu arada yaşıyor. Yaşamaya devam ediyor. Bu süre içerisinde yer yer eleştiriler yapsa da Muaviye ve Yezid yönetimlerine karşı herhangi bir tavır almıyor. Ve bir ayaklanma girişiminde veya bir hareket başlatma sadece bazı gördüğü yanlışları biriyle düzeltmeye çalışıyor. Şunlar yanlış, bunlar yanlış diyor. Cemal'den sonra Hazreti Ayşe herhangi bir olaya karışmıyor. 22 yıl tabiri caizse inzivada geçiyor. Ve bu olaydan dolayı pişmanlıklarını sürekli dile getiriyor. Hatta öyle ki rivayetlerde Cemal'deki olaylar aklına gelince böyle başörtüsü ıslanana kadar ağladığı rivayet edilir. Ya yanlıştı, bu çok kötü oldu. Ve peygamberin ve babasının yanına gömülmesi teklifini kabul etmiyor. Diğer peygamberin eşlerinin yanına gömülmesini istiyor ve Baki kabristanına vefat edince defnediliyor. Şimdi Hazreti Ayşe peygamberimizin en genç eşlerinden birisiydi. 46 yıl peygamberden sonra kimseyle evlenmeden Medine'de yaşadı. Diğer peygamber eşlerinin de başkalarıyla evlenme yasağı vardı zaten. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ayet var. Onlar sizin müminlerin annesidir. Ebediyen onlarla evlenemezsiniz diye. Ayşe de çok genç yaşta peygamberle evlenmişti. Sanıldığının aksine 6 yaşında nişanlandı, 9 yaşında gerdeğe girdi rivayeti işte bu olaylar nedeniyle uydurulmuştur. Bununla ilgili daha önce uzun uzun anlatmıştım. Peygamberin Ayşe ile 9 yaşında evlendiğine dair video var. Ona ayrıca bakılabilir. Ama bir cümleyle söyleyecek olursak bu Cemel olayından sonra Ali ile Ayşe karşı karşıya gelince iki tarafında taraftarları oluşunca karşılıklı tartışmalar, üstünlük tartışmaları başlıyor. Kim haklıydı, kim haksızdı tartışmaları oluyor. Ve Ali tutanlara Şia, Ayşe'yi tutanlara Sünni denmeye başlanıyor. Şialar Hazreti Ali'nin küçük yaştan Müslüman olduğunu, onun haklı olduğunu, onun hatta üstün olduğunu, Ayşe'nin onun yanına bile yetişemeyeceğini peygamberin eşi olsa bile söylüyorlar ve çok ileri bir argüman olarak da peygamberin yanına geldiğinde Ali'nin 6 yaşında olduğunu sürekli söylüyorlar. Hani bunu bir kıdem olarak görüyorlar. Buna karşın Sünniler de bunun altında kalmamak için karşı argüman olarak Ayşe'nin de peygamberle evlendiğinde 6 yaşında nişanlandığını 9 yaşında daha çocukken peygamberle evlendiği hadisini uyduruyorlar. Bu tamamen uydurma bir hadis. Bu savaşlardan sonra Ali Ayşe kim üstün kim haklı tartışmaları bağlamında Kufe'de yine Ayşe'nin kabilesinden Teymoğullarından gelen Hişam bin Urve adlı onun kabilesine mensup olan birisi tarafından tasarlanarak planlanarak böyle kağıda güzelce yazarak bu hadis uyduruluyor. Hadisin uydurulduğu şuradan belli. Sürekli hadiste Ayşe'nin çocuk olduğu vurgusu yapılıyor. Mesela diyor ki Ayşe, Sahih Buhari'de var bu hadis. Ayşe diyor ki ben diyor sokakta oynuyordum. Anlıyor çocuk. Salıncakla oynuyordum. Topraktan ev yapıyorduk. Kumdan evler yapıyorduk. Kadınlar geldi beni aldılar. Gidip üstümü başımı temizlediler. Bak hala çocuk üstü başı temizliyor. Kendi üstü başını bile temizleyemiyor yani. Ve peygambere teslim ettiler. O zaman ben evlendiğimi anladım diyor. Yani
oyun oynarken alınıyor götürülüyor. Peygamber evlendiğinden bile haberi yok. Çocuk yani. Her aşamada bunun bir çocuk olduğu vurgusu var. Kime karşı? Ali'nin çocuk yaşta Müslüman olduğuna karşı bu uyduruluyor. Ve oradan sanki peygamberle 9 yaşında gerçekten evlenmiş gibi yayılıyor. Sonra gelen nesiller de bunu sorgulamadığı için Sahih Buhari'de geçiyorsa kesin doğrudur dendiği için de nesilden nesile akılsız bir şekilde aktarılarak sorgulamadan günümüze kadar geliyor. Halbuki bu bir uydurma. Dolayısıyla Hazreti Ayşe kimseyle evlenmiyor. Peygamberden sonra. Hazreti Ayşe ilimle uğraşıyor. Tıbbi bilgileri yani bitki tedavisi, hangi bitkiye ne işe yarar, ne içersen baş ağrısı geçer, mide ağrısı geçer gibi bitkisel tıp diyelim buna. Öyle bir tıbbi formasyonu, eğitimi yok da zaten hiçbirinin eğitimi yok. Okul yok yani. Sahabelerden hiçbirisi bir okuldan mezun olmamıştı. Peygamberin kendisi dahil. Çünkü okul yok. Arabistan'ın ortasında çöl. Fakülte yok, okul yok, ilkokul yok. Hazreti Ayşe'nin bilgisi de çevreden, mahalleden, babadan, atadan, aileden, tanıdıklardan öğrenme bitkisel tıp konularında epey kendini geliştirmiş olduğu söylenir rivayetlerde. Bir de çok şiir bildiği, şiiri çok sevdiği ve ezberinde çok şiir olduğu, hatta Kur'an'dan daha fazla şiir ezberinde olduğu ve sürekli konuşurken böyle şiirler okuduğu, eski Arap şiirine falan çok meraklı olduğu söylenir. Bir de Arap tarihi, Arapların Arabistan'a gelişi, geçmiş tarihte olup bitenler, böyle bir tarih bilgisi de var. Bu konularla ilgili de epeyce kendini geliştirmiş, dinlemiş, okumuş, merak etmiş, araştırmış. Bu alanlarda epey gelişmiş, ilmi birikime sahip olduğu söylenir. Nitekim İslam dünyasında ilmi otorite olarak görünür. Ders verirken yüzlerce erkek sahabe onun dinlediği ve ders verdiği bir yer olduğu söylenir. Sürekli gelerek Ayşe'ye sorarlar. Ya, Peygamber şöyle yaptı mı, böyle yaptı mı? Sen onun yanında mıydın? Bu doğru mu bu rivayet diye böyle Ayşe'nin düzeltmeleri diye İslam fıkıh tarihinde, hadis tarihinde meşhurdur. Mesela bunlardan bir örnek verecek olursak birisi geliyor Ayşe'ye diyor ki Peygamber şöyle demiş. Sen bunu duydun mu diyor. At, kadın ve eşek, domuz uğursuz, eşek veya domuz uğursuzdur. Yani at, kadın, domuz uğursuzdur. Peygamber böyle bir şey söyledi mi diyorlar. Soruyorlar Ayşe'ye. Ayşe de diyor ki bunu nereden duydunuz diyor. Ebu Hureyre söyledi diyorlar. O da biraz gülümsüyor. Allah onun iyiliğini versin. Lafı dinlemeden hemen yaymaya başlamış diyor. Çünkü peygamber oturuyordu. İnsanlarla sohbet ediyordu. Ebu Hureyre de oradaydı. Peygamber dedi ki Yahudilerden bazıları at, kadın ve domuz uğursuzdur derler. Bunun aslı yok. Böyle bir şey olur mu? Üçünü de Allah yaratmış diye konuşuyordu. Ebu Hureyre de lafı tam at, kadın uğursuzdur dediği yerde dışarı çıktı. Bir işi varmış. Sonra tekrar geri geldi ama mevzuda geçmişti. Sonra çıkmış sağda solda peygamberden böyle duydum. O dedi ki at, kadın ve domuz uğursuzdur diyor. Etrafa yaymaya başlıyor. O işin aslı budur diyor. Bu şekilde bu ikisi de Sahih Buhari'de geçer. Ebu Hureyre'ninkinde Ayşe'ninkinde geçer. Bunu Ayşe'nin sahabeyi düzeltmeleri denir. Yani bir otorite gibi peygamberin yanında olduğu için, onun eşi olduğu için peygamber böyle bir şey söylemiş miydi? Bunun aslı var mı? Bunun aslı ne? Böyle söylenir ama bunun başı sonu ne diye çok düzeltmeleri vardır Ayşe'nin. Ve en çok hadis rivayet eden 7. Onlara muksirun denir. En çok hadis rivayet eden 7 sahabeden birisidir. Ayşe çok hadis rivayet etmiştir. Ona dayanı olarak Sahih Buhari'de, Müslim'de onun rivayetleri geçer. Yani peygamberin yanında gördüğü, ettiği şeyleri anlatıyor yani.
Şimdi hadisler tabii dini delil değildir. Sadece Kur'an-ı Kerim dini değil ama bunlar da tanıklıklar olmuş oluyor. Yani bir peygamberin hemen eşi, yanındaki eşi tabii ki en büyük tanıklardan bir tanesidir. Ondan gördüklerini sonraki nesillere aktarmış. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere.